Yusuf Aydın ben. Avusturya Akıllı Ulaşım Sistemleri tarafında satış direktörü olarak çalışıyorum. Mobileye markasında OEM birimini temsil ediyorum. Bugün sunumda da göreceğiniz gibi aslında General Safety Regulation yani Avrupa Birliği'nin genel güvenlik yönetmeliğine alakalı bir sunum gerçekleştireceğim. Sunum sonunda sorularınız olursa muhakkak zevkle yanıt verebilirim. Birkaç cümleyle aslında Mobileye'den bahsetmek gerekirse, Mobileye 99 yılında kurulmuş bir startup. 2022'ye gelinceye kadar çok önemli yapı taşları var bu süreç içerisinde. Uzmanlı otonom arabalar ve çarpışım önleyici sistemler. Pazarda önemli bir oyuncu. 2017'ye kadar bu yapı taşları içerisinde en büyük farklılaştığı alan Intel tarafından satın alınması. 15,3 milyar dolarlık bir değerlemeyle Intel tarafından satın alındı ve bir Intel şirketi olarak faaliyetlerine devam ediyor. Mobileye bugün 100 milyonun üstünde araçta aktif çipi teknolojisi bulunan bir marka. Yaklaşık 25 global araç üreticisi. Yine bununla beraber de 300 farklı modelde Mobileye'nin teknolojilerini görüyoruz ve halihazırda kullanıyoruz. Biraz regülasyondan bahsedecek olursak aslında regülasyonun çıkış noktası Avrupa Birliği'nin özellikle her yıl yaptığı bir araştırma, her 10 yılda yaptığı bir araştırma ama buraya gelinceye kadar dünyada her yıl burada da gördüğünüz gibi 1,3 milyon insan trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Bu sayı her bir dakikada 2 insanın ölmesine tekabül ediyor. Ve sadece 2019 yılında Avrupa Birliği'nde hayatını trafik kazalarında kaybeden insan sayısı yaklaşık 23 bin gibi çok önemli bir sayı var. Avrupa Birliği 2009 yılında oluşturduğu bir vizyonla beraber trafik kazalarını %50'ye indirmek kapsamında bir hedef belirlemişti. Ama o hedef bırakın oluşturmak bir tarafa dursun, pandemi gibi önemli bir süreç yaşamış olmamıza rağmen ne yazık ki o hedef gerçekleşmedi ve bununla beraber bu kaza sayıları çok daha fazla ne yazık ki arttı. Bu sebeple AB karayollarında yaşanan kazaları minimuma indirmek için, çok daha aza indirmek için General Safety yani genel güvenlik yönetmeliği ile alakalı çok önemli değişiklikler, araçlar üstünde çok önemli komponent değişiklikleri gibi önemli bir regülasyon yapısına imza attı. Biraz o detaylara gireceğiz. Araç tiplerinden bağımsız olmak üzere yaklaşık olarak 20'nin üstünde farklı regülasyon var. Yani araçların üstüne 20 farklı yeni komponentin, yazılımın, donanımın geldiği aslında bir regülasyonu konuşuyoruz. Bu her araç tipinde yani binek, hafif ticari, ağır ticari olmak üzere her araç tipinde bizim göreceğimiz regülasyonlar oluşturuyor. Ben burada özellikle bu fuarın da konusu olan özellikle otobüs ve kamyon grubu için öncelikli olan ilk hayatımıza girecek regülasyonlarla alakalı maddeleri burada sıraladım. Maddelerin detaylarına birazcık gireceğim. Yine bununla beraber maddelerle ilgili hangi tip araçlarda, hangi yıllarda neler göreceğimizin detaylarını konuşacağız. İlk regülasyon MOIS ismiyle geldi. Aslında bizim ADAS diye tabir ettiğimiz Advanced Driver Assistance Systems'ın ön yoldaki araç ve yayalar için çok daha yenilenmiş ve şekillendirilmiş bir madde. Yine bununla beraber hız limitlerini yollarla alakalı daha düzenli bir hale getirmek için Intelligent Speed Assistance dediğimiz yeni bir regülasyon maddesi. Özellikle uzun araçlarda yani otobüs grubu, kamyon grubu araçlarında kör noktalardaki riskli, savunmasız yol kullanıcılarını korumakla alakalı Blind Spot Information System. Çok uzun yıllardır aslında bizim birçok araç tipinde kullandığımız şeritten çıkma uyarısı, TPMS ve belli araç tiplerinde acil frenleme ile beraber gelen bir özellik. Buradaki regülasyonda da bir değişen var. Acil frenleme daha önce araçlar için önemli ölçüde konuşlandırılırken bu yılki regülasyonda aslında yayalar, bisikletler ve savunmasız yol kullanıcılarının tamamı bu regülasyonun içerisine girdi. Yeni bir madde Emergency Stop Signal, bu da farklı şekilde yorumlanacak, farklı şekilde
aslında üreticiler tarafından araç tiplerinde şekillenecek demek daha doğru olur. Bizim otobüs üreticileriyle geçmişte çalıştığımız bir özellikti ama zaman zaman idarelerin, kurumların istediği bir özellikti. Ama 2024 itibariyle bütün araç tiplerinin üstünde olacak yeni bir regülasyon var. Alkol Interlock Facilitation ve Installation dediğimiz bir alkol metre aslına bakarsanız. Yine bir yenilik, özellikle uyku durumunu kontrol altında tutmak için bir yeni regülasyon var. Driver Drowsiness and Attention Warning. Bu regülasyon 2024 ve 2026'da farklı şekilde hayatımıza giriyor. Aslında gelen teknoloji temel anlamda aynı içerikleri içeriyor. Advanced Driver Distraction Warning isimli bir regülasyonla beraber aslında bir devamı 2024'te ve 2026'da araçlar üzerine eklenecek. Yine farklı bir ürün Event Data Recorder, aslında bir kayıt kutusu, bir kara kutu gibi, aslında uçaklardan bildiğimiz kara kutunun çok daha benzerinde bir özellik. Ve yine son olarak aslında endüstri için çok yeni bir şey, bu da Cyber Security Management System. Bunlar içerisinde bazıları dediğim gibi mevcutta hali hazırda bizim endüstride kullandığımız teknolojiler ama bugüne geldiğinde üreticiler tarafında daha farklı yorumlanacağı ve kullanılacağı gibi bir takım alanlar var. Biraz regülasyonun içeriğine girecek olursak aslında MOIS bize çok önemli değişkenler getiriyor. Bu aslında bizim ADAS'ta ön yoldaki araçlar, yayalar ve bisikletliler için geliştirilmiş, daha doğrusu kapsamı arttırılmış bir regülasyon. Normal şartlarda ön yoldaki savunmasız yol kullanıcılarını her hızda, her şartta, her ortamda aslında güvenilir bir hale getirmeyi hedefliyor. Araç tiplerinden bağımsız bir şekilde araçların hızları ya da araçların kör noktaya olan mesafeyle alakalı şekillendirilmiş bir regülasyon var bu tarafta. MOIS ile beraber araçların ön yola bakma şekilleri tamamen değişken bir hale geliyor. Ön yolda çok daha geniş bir alanda kalan savunmasız yol kullanıcılarını hedefliyor. Burada da gördüğünüz gibi aslında şeritlerden bağımsız olmak üzere şerit, yani yol kenarlarındaki yaklaşık yarımşar metrede kullanıcıların risk senaryolarını ortadan kaldırmaya odaklanmış bir regülasyon var. Değişken bir tarafı normal şartlarda bu fonksiyonların tamamını biz üreticilere belli bir hız değeriyle veriyorduk. Ama bugün itibariyle, yani 2024 itibariyle artık 0 kilometre bir hızda dahil çalışacak şekilde programlandı. Bundan sonra bu şekliyle çalışacak. Mesafeler ve burada maksimum kör nokta oranları farklı şekilde tanımlandı. Yaklaşık 3.7 metreden itibaren sizin hızınız ve bulunan savunmasız yol kullanıcısına olan mesafeniz 3.7 metrede ise aracınızın tipiyle doğru orantılı olarak yavaşlamak, frenlemek yahut da sürücünün ikaz edilmesiyle alakalı regülasyonda farklı şekilde yorumlanacak. Bir diğer regülasyon BESIS, aslında Blind Spot Solution olarak biz Mobileye markasıyla otobüs grubundaki, kamyon grubundaki araç üreticileri için hali hazırda çalıştığımız bir teknoloji. Ama buradaki bakış açısı %100 değişti. Geçmişte bu bir otobüs ya da bu bir kamyon olduğunda kör noktadaki kalan alan aracın başlangıcı ve sonucundaki şuradaki alanı temsil ederken bugün artık çok daha geniş bir kör noktayı coverage ettiğimiz bir alan var. Yaklaşık olarak bir aracın başlangıcından itibaren, yani şuradaki alandan itibaren geriye doğru 30 metrelik bir alanı coverage etmeyi konuştuğumuz bir regülasyon var. Araçlarda bulunan sistemler geriye dönük 30 metrelik bir alanda, en bakımından da 4,5 metrelik bir genişlikteki kalan savunmasız yol kullanıcılarını görmek ve sürücüyü bu minvalde ikaz etmekle ilgili regülasyonla beraber aslında belirlendi. Bununla sınırlı kalmadı. Dendi ki regülasyonla beraber sadece arkası değil, aynı zamanda önü de bu anlamda coverage edilecek.
Aracın önündeki 7 metrelik mesafe de yine bununla beraber regülasyona dahil edildi. Bu da kör noktada kalan savunmasız yol kullanıcıları ile ilgili regülasyonun bir maddesiydi. Biz mobilya olarak bu regülasyonların hangi tarafındayız dersek, üreticiler için aslında çok farklılık yaratacak bir komponent sunuyoruz. Tek bir komponentle regülasyondaki yaklaşık 4 spesifik maddeyi coverage ediyoruz. Burada gördüğünüz 2 üniteden oluşan ADAS ünitesi ve kör nokta ünitesi olmak üzere araçlara konumlandıracağımız 2 tip komponentle beraber bu regülasyonu coverage ediyoruz. Burada gördüğünüz kamera araçların kör noktasını coverage ederken, burada gördüğünüz ana ünite ise ön yoldaki gerek araçlar, gerek yayalar, bisikletler, motosikletler dahil olmak üzere sürücüyü kazalara karşı ikaz etmek suretiyle çalışan bir mekanizma. Çok geçtim. Aslında bizim ürünümüz tek başına bir kör nokta ürünü değil, tek başına MOIS'i coverage etmiyor aslında. MOIS'te özellikle MOIS, ISA, Line Departure Warning, Pedestrian Collision Warning ve Forward Collision Warning gibi temelde regülasyonla beraber gelen 4 bileşen var. Bu 4 bileşenin özellikle ADAS'la beraber gelen kısmında The Intelligent Speed Assist, Lane Departure Warning ve artı olarak da yaya, bisikletli ve araç çarpışma uyarısında beraberinde burada verdiğimiz bir üründen bahsediyoruz. Kör nokta şu şekilde çalışıyor. Regülasyon şunu tarifliyor. Araçların koltukları soldaysa aracın sağındaki kör noktayı, eğer sağdaysa solundaki kör noktayı coverage etmenizi istiyor. Ve çalışırken özellikle sürücüyü dikkatini dağıtacak bir şekilde engellemekten ziyade sürücüyü doğru şekilde uyarmasını hedefleyen bir regülasyon var burada. Bizim sistemimiz kör nokta kameralarıyla beraber aracın dönüşü noktasında ya da seyri halinde eğer yaya ya da savunmasız yol kullanıcısı bir risk alanında değilse sürücüyü öncelikle görsel olarak ikaz ediyor. Eğer bu risk daha belirgin bir hale geldiyse ve savunmasız yol kullanıcısı bir risk noktasındaysa sürücü görsel, sesli ve eklenti olarak da titreşimle ikaz edilebiliyor. Regülasyona tekrardan dönecek olursak aslında MOIS'in ve BESIS'in belli başlı coverage alanları var. Regülasyonun tariflediği minvalde. Aslında MOIS'e geldiğimizde şurada gördüğünüz kırmızı dikdörtgen alan tanımlanan bir değer. Araçlar buradaki savunmasız yol kullanıcılarını görüp sürücüyü ikaz etmekle ya da belli araç senaryolarında aracı durdurmakla görevlendirildi. Yine kör noktaya geldiğimizde şurada gördüğünüz yeşil dikdörtgen öndeki 7 metrelik alanı geriye dönük 30 metrelik alanı coverage etmekle görevlendirildi. Dolayısıyla regülasyonun iki isteri burada gördüğünüz iki alanı coverage ediyor. Benim biraz evvel size aktardığım çözüm hem ön yoldaki araçlar, yayalar, bisikletler, motosikletler, şeritten çıkma, hız limitiyle beraber Intelligent Speed Assistance ve beraberinde kör noktayı bütünleşik bir şekilde coverage ediyor ve kapsıyor. Artı olarak da kör noktalar regülasyonda burada gördüğünüz alanda tanımlanırken çok daha geniş bir ön alanı ya da çok daha geniş bir kör nokta alanını coverage eden bir ürünle beraber aslında araçlarınıza konuşlandıracağınız çözümün çok daha güvenli bir hale gelmesini sağlıyor. Regülasyonun yeni başka bir maddesi aslında Alcohol Interlock Installation Facilitation. Normal şartlarda dediğim gibi bizim araç üreticilerinden aldığımız taleplerden bir tanesiydi. Bunlar için araç üreticileri belli hazırlıklar yapıyordu ya da cihazlar konuşlandırıyordu. Artık regülasyonla beraber 2024 yılı itibariyle araç tipi bağımsız bir şekilde alkol metreler araçlara entegre bir hale gelecek. Sürücü aracı alkol metreyi üflemeden çalıştıramayacak. Yani dolayısıyla siz böyle bir alkol metreyi araçlarınızın immobilizerlarına entegre edeceksiniz ve
müşterilerinize bu şekilde sunacağınız bir regülasyon var. Şöyle bir detay var, bütün maddeler için geçerli. Regülasyon araca mani olabilen ya da sürücünün rahatsızlık duyabileceği bütün argümanları kapatmanız için size bir düğme koymanızı bir nevi tembihliyor aslında. Dolayısıyla alkol metre aracınızın çalışmasını engellerken eğer kapatmak istediğinizde bir düğmeyle üretici de bunu kapatmanıza olanak sağlayacak. Aslında sadece alkol. Yani uyuşturucu bir maddeyi ne kadar tespit ediyor kısmı bir muamma, hatta bazı handikaplar cihazlarla beraber ne yazık ki var. Ama dedim ya, yani bu kapanacak. Kapandığı için de siz günün sonunda aracınızla alakalı eğer bir çalışma engeli yaşamayacaksınız. Fakat regülasyon bambaşka etkenler getiriyor. Onların da geriye dönük izlenmesini aslında sağlayabilir bir halde olacak. Bir başka konu aslında Driver Drive-Sense and Attention Warning, DDAW ismiyle tabir ediliyor regülasyonda. 2 aşamalı gelecek regülasyona. 2024'te DDAW ismiyle gelecek. 2026'da e-DDAW ismiyle gelecek. Aslında sürücünün davranışını analiz eden bir sistem gelecek araçlarınızın üzerine. Standartta buradaki ilk regülasyon maddesinde uykuyu algılamak suretiyle bir regülasyon maddesi var. Regülasyon şöyle oldu. İsveç'te bir Karolinska Üniversitesi isminde bir üniversite var. Bu üniversitenin aslında hazırladığı bir uyku skalası var. Burada gördüğünüz skala aslında 9 tane maddeden oluşuyor. Bu 9 maddede sürücü 7. maddeye geldiğinde, yani uykulu ancak uyanık kalma çabası yok dediği noktaya geldiğinde sürücü ikaz edilmeye başlanacak aslında. Eğer riskli bir noktaya geldiyse sürücü, bu andan itibaren yaklaşık 5'er dakikalık aralıklarla, yani sistem 5'er dakikalık aralıklarla sürücünün durumunu analiz edecek, riskli durumlarını analiz edecek ve sürücüyü görsel, sesli ya da titreşimle ikaz ederek aslında uyku durumunu ortadan kaldıracak. 2026'ya geldiğimizde ise bu tamamen dikkatsizlik bu işin içerisine giriyor. Eğer sürücü yolda araç sürmek dışında bir şeylerle ilgileniyorsa, telefonla konuşuyorsa, bir şeyler yiyorsa, yola bakmıyorsa, farklı bir yöne bakıyorsa, bu da dikkat dağınıklığını yine bu minvalde değerlendirecek ve sürücüyü doğru şekilde aracını kullanmakla ilgili ikaz etme mekanizmasına çalışacak. Regülasyonda biraz evvel de söylediğim gibi aslında öncelikli olarak M2, M3, N2, N3, yani aslında fuarında konusu olan araç tiplerini kapsayan öncelikli olarak gelecek bir takvim ve bir regülasyon listesi var. Bu listenin sadece bir kısmı. Eğer yeni bir homologasyon yapıyorsanız 2022 Temmuz ayı itibariyle yeni yaptığınız homologasyonda buradaki gördüğünüz minimum isterleri araçlarınıza implemente etmek durumundasınız. 2024'e geldiğinde ise artık her tip onayında buradaki gördüğünüz regülasyonlar, hatta birazcık daha fazlasını araçlarınıza implemente edeceğiniz bir konu var. Siber konusuna ve özellikle bir sonraki slaytta göreceğiz gerçi. Event Data Recorder konusuna çok girmedik. Event Data Recorder konusu çok daha kıymetli. Aslında araçların geriye dönük yaptığı her şeyi uçaklardaki bir kara kutu gibi araçların beyninden, kendi beyninden gelen verileri artık tam anlamıyla yazacak. Yani diyelim ki bir sürücü alkollü bir şekilde arabaya bindi, alkol metresini üfledi, arabayı haliyle çalıştıramadı ama arabanın ona verdiği bir yetki var, düğmeye bastı ve arabayı çalıştırdı. Event Data Recorder bunu yazacak. Arabayı çalıştırdı, yola çıktı. Fakat yolda müthiş bir dikkat dağınıklığı var. Gerek uyku var, gerek yola bakmamak var. DDAW ve e-DDAW bunu yazacak. Şeritte dikkatli bir şekilde gitmedi, riskler yarattı. Yine Event Data Recorder bunu yazacak ve günün sonunda bir kaza yaşattı. Kazanın sonuç çıktıları aslında Event Data Recorder ile beraber çok daha spesifik bir şekilde görülecek. Bizce bu işin arkasında sigortaya kadar giden bir süreç olacak ama regülasyon belli şeyleri engellemenin yanında başka da argümanlar bize sağlayacak. Daha fazla detay var burada. 2024, 2026 ve 2029 gibi kriterler var. Özellikle
çok fazla olduğu için Stibas grubu buradaki ilk regülasyondan etkilenmiyor. Emergency braking konusu Stibas'larda tabi değil. Kör noktalar, Moving of Information System yani MOIS, Lane Departure, TPMS, Emergency Stop Signal, alkol metre, Driver Drive News ve Event Data Recorder, hatta Intelligent Speed Assistance ve Cyber Security 2024 itibariyle başlıyor. Yani eğer biraz evvel de söylediğim gibi 2022'de Temmuz ayından itibaren yeni bir tip onayı, daha doğrusu yeni bir homologasyon yapıyorsanız muhakkak burada gördüğünüz maddeleri, donanımları araç üzerine entegre edeceksiniz ve buna göre homologasyon yapacaksınız aslında. 2026'ya sarkan ve 2029'a sarkan regülasyon maddeleri var. Sunum bu kadardı. Sormak istediğiniz sorular varsa zevkle yanıtlayabilirim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.